kaymak gibi güzel bir cildimiz olsun ama aynı zamanda elma gibi de böyle taze taze canlı bir cilde kavuşayım istiyorsanız bakın bugün ne tarifi yapıyoruz? Kaymak elma maskesi yapıyoruz. Çok güzel bir maskeyle birlikteyiz arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Sütümü kaynattıktan sonra kendi doğal ev yoğurdumu yaparken biraz bekletiyorum. Böyle kaymağını biriktiriyorum. Hem yiyoruz bunu, tüketiyoruz, hem de maske olarak cildimizi güzelleştiriyoruz. Bu şekilde kaymağımı elde ettim. Dilerseniz hazır olan kaymaklardan da mutlaka kullanabilirsiniz elbette. Bu şekilde kaymağımı elde ettim. Bir diğer güzel ürünümle elma. Güzel de bir elmam var. Bu ikisiyle çok güzel bir maske yapacağız. İsterseniz diğer malzemeleri de ekleyebilirsiniz ama ikisi oldukça yeterli. Böyle büyük bir elmanız varsa yarısı kafi arkadaşlar. Ortadan ikiye bölüyorum yıkadıktan sonra. Şimdi bu yarısını kullanacağım. İsterseniz rende yapabilirsiniz veya böyle bir robotunuz, karıştırıcınız var ise onun içerisine hemen böyle küçültüp doğrayıp püre haline getirebilirsiniz. Ben bu üründen çok memnunum. Birçok videoda da soruyorsunuz. Çok severek, çok fayda görerek kullanıyorum bu ürünü. Hemencecik işte böyle posa haline getiriyor arkadaşlar. Ve içerisine şimdi kaymağı ekleyeceğim. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı elma püresine 1 yemek kaşığı kaymak ilave ediyorum. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Net görebilirsiniz diye ben böyle bir kapta yapmıştım. Tekrardan miksere aktarıyorum. Karıştırıcıma aktarıyorum. Üzerine bal ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı dolusu da bal ekliyoruz. Sivilcelerden, lekelerden kendimizi kurtarırken aynı zamanda da cildimizi gereceğiz. Ve zeytinyağı, yaklaşık 1 tatlı kaşığı da sızma zeytinyağı ilave ediyorum. Ama zaten kaymak o gerekli nemi verecek. İsterseniz kullanmayabilirsiniz ama kış mevsimindeyim, cildim çok kurudu, daha nemli olsun istiyorum diyorsanız zeytinyağı da ekleyin. İşte bu kadar. Hazırladığım tarifim bu kadar kolay arkadaşlar. Emilim de sürülüm de oldukça güzel. Hemen ellerimde deniyorum. Her zaman söylüyorum, el bakımınızı lütfen ihmal etmeyin. Yaşlılık belirtileri çok net görünüyor ellerde. Kapağını kapattım. Bunu 1 hafta boyunca muhafaza edebiliriz. Haftada 2 veya 3 kere kullanabilirsiniz. Bu arada hazırladığımız bu tarif yenilebilir bir tarif. Hemen onu da deneyelim. Tadını da söyleyeyim arkadaşlar. Oldukça güzel. Tadı da oldukça yenilebilir bir kıvamda. Peki cildime uygulamadan önce ne yapacağım? Kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Ve yukarıdaki 3 noktalı kısımdan alt yazılar sekmesinden de dilediğiniz dili seçip öyle izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi bunu temiz cildime uyguluyorum. Tüm yüzüme, boyun dekolte bölgesine, sarkmaların çok fazla olduğu bölgelere bir güzel sürün arkadaşlar. Ben 2 kat şeklinde uygulama yapıyorum. Sürüyorum, bir bekliyorum 10 dakika. Masajımı yapıyorum. Sonra tekrardan ikinci katı uyguluyorum. Toplamda 20 dakika cildimde bu kaymak elma maskesini bekletmiş oluyorum. Göz altlarıma çok yakın girmiyorum ama yaklaşabilirsiniz de, zarar verecek bir ürün kullanmadık. Gördüğünüz gibi arada yiyebilirsiniz de, hiçbir zararı olmayan ürünlerle maskemizi yaptık bugün. Ben sonrasında bakın 1. katın ardından böyle bir güzel yediriyorum. Göz altlarıma sürüyorum ama çok yakında girmiyorum dediğim gibi. İşte peeling etkisinden de faydalanıyorum. Yediriyorum, böyle 20 dakika bekletiyorum cildimde. Hazırladığımız bu maske arkadaşlar serbest radikallerle savaşarak cildimize gerekli olan elastikiyeti kazandırıyor, nemi kazandırıyor. Bu da kırışıklıklara karşı daha dirençli olmamızı, daha geç yaşlanmamızı ya da var olan kırışıklıkları gidermemizi sağlıyor. 20 dakikanın ardından yüzümü yıkıyorum. Dilerseniz yıkamadan önce nemli bir bezle de bekletebilirsiniz. Bakın maske sonrası herhangi bir nemlendiriciye bile ihtiyaç duymadım. Çünkü içerisine çok güzel nem verecek ürünler ekledik. Bu şekilde yaptık kaymak maskemizi. Umarım siz de kullanır, daha sevdiğiniz, kendinizi iyi hissettiğiniz bir cilde kavuşursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.